Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde evrensel enerji kartı bağlanma arzusu, sevgi, verimlilik, cinsellik, mükemmel ve denge uyumunu isteyen ruhlar birliğe ihtiyaç duymak dedi. Bağlı, nostalji. Bugün enerjisinde birazcık tutku enerjisinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişe karşı bir özlem de duyuyor aklınızdaki kişi. İlahi eril kartıyla beraber burada verme enerjisinde olduğunu, daha çok böyle yapıcı enerjilerde olduğunu, sıkıntılar varsa bu sıkıntıları ortadan kaldırmak adına harekete geçebilecek enerjilerde olduğunu söylüyor bize. Burada ilişkilerle ilgili, özellikle geçmişle ilgili ciddi bir bağlantısı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geçmişte ya da biten bir ilişkiyse eğer, bunun için dinliyorsanız eğer, ciddi bir özlem duyduğunu söyleyebiliriz ve tekrardan ilişkinin başlaması, sıkıntıların ortadan kalkmasını isteyen bir aklınızdaki kişi var. Tekrar dengeye gelmek ve bir olmak isteği içerisinde geliyor. Şimdi bugün enerjisinde böyle yalnızlığı çok fazla hissettiği bir sürecin içerisinde olarak geliyor aklınızdaki kişi. Yani biraz geriye çekildiği bir süreçten geçmiş olabilir ama şu an ciddi bir yalnızlık hissi var ve bu da aslında birliğe ihtiyaç duyma enerjisi durumu. Bundan kaynaklı diyebiliriz. Kendini biraz böyle sevgisiz hissettiği bir sürecin içerisinden geçiyor. Şimdi devam edersek eğer, isteklerini hayatına çekmek istediği bir sürecin içerisinde, yani artık bir şeyler düzelsin, bağlı kartı ve romantizm kartıyla beraber daha böyle akışta olduğu, daha güzel istediği o duyguları, durumları yaşamak istediği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Tutku enerjisi çok yüksek. Yani burada özlemden kaynaklı da olabilir bu durum ama ciddi şekilde çekimi hissettiği, enerjisinin bu konuda arttığı bir sürecin içerisinde. Şimdi ikiz alev kartı geldi. Birlik arayan ikizler sonsuz aşk ve tutkudan bahseder. İyi dilekler kartıyla beraber. Yani bugün çok fazla olarak, yani net bugün hissedeceği en yüksek duygu tutku ve bir arada olma isteği. Özellikle fiziksel olarak bir arada olma isteğinin çok yüksek olduğu bir sürecin içerisinde olacak. Sevdiğini ve sevildiğini hissetmek istiyor aslında bugün. Ancak burada bir bakıma burada adım atması, harekete geçmesi demek aklınızdaki kişinin çok ciddi şekilde kendinden ödün vermesi anlamına geliyor. Onun açısından baktığımızda şimdi gizem kartıyla beraber bilinmeyen bölgeye geçişten bahseder bize. Yapışık kartıda artık yine bir sessizlik durumu vardır ama bulunduğu durumdan kurtulmak isteyen bir kişi olarak geliyor. Yani artık sonuna kadar harekete geçmediyse, yani tam bir, bu illa kadın erkek olarak düşünmeyin. Yapması gereken şeyleri, kendi üstüne düşen görevleri yapmayan bir enerjide kaldıysa bu zamana kadar artık bunlarla ilgili adım atması gerektiğini düşünüyor. Ama bunu yapmak için de, ya da bunu yaparsa çok ciddi şekilde kendinden gidecek olan bazı şeyler olduğunu düşünüyor. Bu kendinden gidecek olan durumlar biraz egosal durumlar olabilir. Yani ya bir şey yapmasına gerek yok, bir adım atacak bile diyor olabilirsiniz ama bu da onun egosuna biraz gelen bir durum ortaya çıkarıyor olabilir. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün hayatında neler yaşayabilir? Çarkfelek, Asa yedilisi ve baş rahibe. Azize kartı geldi. Şimdi günün enerjisine baktığımızda değnek yedilisi, asa yedilisi bize üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele etmekten bahseder. Bazen de böyle ciddi eleştirilere tutulmaktan bahseder. Şimdi burada diğer enerjilerle beraber değerlendirdiğimizde daha çok üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele etmesi gerektiğini düşündüğü bir günün içerisinde olacak. Şimdi örneğin ilişkinin bitmesi ya da ilişkideki soğuk enerjiler üçüncü kişilerden kaynaklıysa, illa partner olmasına gerek yok bu üçüncü kişinin. İş hayatı olabilir, kariyer olabilir, aileyle alakalı farklı durumlar olabilir.
Buradaki sorun her neyse, üçüncü kişilerin ortaya çıkardığı bu sorunları ortadan kaldırma isteği içerisinde olacak. Ve bunu nasıl yapacağını ciddi şekilde düşündüğü, değerlendirdiği bir çözüm arayışı içerisinde olduğu bir sürecin içerisinde olacak ama yani ne kadar bir şeyleri yapmak istiyorum, çözmek istiyorum dese de çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Bir çözüm arayışı içerisinde labirent kartıyla çıkar yol arayıp bulamamaktan bahseder. Karmaşa içinde kaybolmaktan, çıkmazlar ve duvara çarpmaktan bahseder. Bu kendisinin yarattığı bir korku durumu da olabilir ya da karşı ciddi bir engel durumu da olabilir. Bir kart alalım buraya. Kupa beşlisi. Yani kupa beşlisi şimdi çok ümitli olunan ilişkide hayal kırıklığı yaşamaktan bahseder. Biraz karamsar enerjilerden bahseder. Daha çok buradaki yapabileceği şeyler var. Ama o kadar karamsar ve kendi böyle bir korku alanı yaratmış ki fırsatları göremiyor. Şimdi normalde kupa beşlisinin klasik tarottaki resmedilişinde 5 kupadan 3'ü düşmüştür ama devrilmiştir ama 2 kupa hala duruyordur. Burada aslında o fırsatları göremediği bir sürecin içerisinde olduğunu söylüyor bize. Biraz daha farkındalığını arttırması gereken bir durumun içerisinde. Ama çözüm arıyor mu? Evet, çözüm arıyor. Neden bu durumların içerisinde dediğimizde de çark felek kartı, kader çarkı, tutku ve fırtına geldi. Bir kart alalım. Ölüm ve yeniden doğuş. Şimdi bu noktada bazı şeyler çok ani bitmiş olabilir. Kadersel bir sürecin içerisinden geçirmiş yakın geçmişte. Aslında tutkuların çok yüksek olduğu bir süreç olmasına rağmen beklenmeyen bazı kayıplarla beraber bazı kaoslar bu ilişki içerisinde yaşanmış. Yani burada bitmesi gereken bazı şeylerin yani bu duyguları olabilir, korkular olabilir, inançlar olabilir ya da kişilerin hayatındaki farklı arkadaşlar olabilir, partner olabilir vesaire. Çok ani bazı değişiklikler ya da bu değişiklikleri yapmak zorunda kaldığını düşünme durumu aklınızdaki kişide sıkıntılı bir süreç ortaya çıkarmış diyebiliriz ve kadersel olarak aslında bir bitiş yaşanmış. Yani burada daha çok kolektif bir açılım olduğu için hepiniz için farklılık gösterecektir ama burada her zaman diyoruz ya, olması gereken neyse o oluyor. Bunun daha da üst bir versiyonu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada bitmeyen bir şey vardır. Uzun süredir kişiler bu kararları alması gerekiyordur, net olması gerekiyordur. İşte hayattan çıkarılması gereken kişiler varsa çıkarılması gerekiyordur, duygular geride bırakılması gerekiyordur ve yapılmıyordur. Ama sistem artık bunun olması adına o zorlayıcı enerjiyi oluşturmuş olarak görülüyor. Şimdi enerjiler böyle devam ederse yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde baş rahibe yani Azize kartı, kelebek ve maske kartı geldi. Değişim ve dönüşümün çok net aklınızdaki kişinin hayatında olduğunu söyleyebiliriz. Baş rahibe kartı, Azize kartı bize e, gizli saklı şeylerden de bahseder. Görünmeyen durumlardan da bahseder. İyileştirici bir güçtür aslında. Manevi annemiz olarak geçer. Anlayış, samimiyetle manevi birlikten bahseder. Yaratıcı böyle güzel süreçlerden bahseder bize. Buraya bir kart alacağım sadece daha net olması adına. Evet. Para dörtlüsü, tılsım dörtlüsü. Şimdi tılsım dörtlüsü terk edilme korkusundan ve kıskançlıktan bahseder bize. Şimdi bu süreçte yakın gelecekte aklınızdaki kişi bu duygularla yüzleşecek olabilir. Burada kaybetme korkusu çok yüksek bile olabilir. O yüzden de bunları yaşamış olabilirsiniz. Ve bunu maskeleyen bir yapısı olabilir. Yani birçok şekilde kaybetme korkusu yansıyor olabilir. İlla işte senden ayrılamam gibi değil. Bazen de böyle terk edileceğini düşünen, terk edilme korkusu olan kişiler zaten ben bilinçaltında bilinçli değil ama zaten ben bunu yaşayacağım. O yüzden ya bilinçaltı ya karşısındaki kişinin onu terk edeceği enerjileri ortaya çıkarır ya da kendisi partnerini bırakır ki zaten bu olacağı kendine kanıtlamak adına. Öyle söyleyeyim. O yüzden burada gizli kalan aslında kaybetme korkusu, terk edilme korkusunun değişip dönüştüğü bir sürecin içerisine doğru gireceğini söyleyebiliriz. Aklınızdaki kişinin. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler olabilir buna bakalım ama. Kadersel değişimler yaptıklarımızdan yola çıkarak
Kaderin hayat üzerindeki etkisi okült konulara ilgilidir. Adalet kartı, aile ve ilkbahar kartı geldi. Şimdi günün enerjisinde kadersel olarak ciddi bir sürecin içerisinden geçtiğinizi söyledi kartlar bize. Biraz daha böyle mistik konulara, daha içinize döndüğünüz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Aileyle ilgili bazı konularda adaletsizlik yapıldığını düşünüyor olabilirsiniz kendinize. Bu süreçte artık yeni bir başlangıç yapma isteği içerisindesiniz. Kendi aileniz olabilir bu. Evliyseniz evliliğinizle ilgili olabilir. Ama daha çok böyle, çok nasıl konuşayım bilmiyorum. Böyle daha çok böyle her şeyi alttan alan, işte herkes iyi olsun enerjisinde olan biriyseniz eğer bununla çok fazla sınanmış olabilirsiniz. Yani kendi kul hakkınıza girmemeniz adına sistem size bu durumları yaşatmış olabilir bunu görmeniz adına. Burada çok fazla verici bir enerjideyseniz artık buradan çıkma aşamasında olduğunuzu söyleyebilirim. Sistem size bunu dayatıyor. Bugün de bu konularla ilgili bazı şeyler düşünecek olabilirsiniz. Kendinizi güvensiz hissettiğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Hayatınızda çok değişik, çok hızlı değişimler olmuş olabilir daha doğrusu. Beklemediğiniz anda hayatınızdan çıkan kişiler ya da güvendiğiniz kişilerin arkanızdan işler çevirmesi ve bunların ortaya çıkması ile ilgili bazı süreçlerin içerisinden geçmiş olabilirsiniz. Zor bir süreç olarak görülüyor. Doğru zamanı bekliyorsunuz aslında. Yani burada ayrılıkla beraber çok kısa bir ara vermem gerek. Tamam, devam ediyorum. Ayrılık kartıyla beraber aslında adalet kartı da geldiği için aslında sizin de yaşadığınız şeyler, belki bırakmanız gereken bazı şeyler vardı ve direniyordunuz bırakmamak adına. Burada artık bunlarla yüzleştiğiniz bir sürecin içerisindesiniz ve artık kaçışın olmadığı bir noktaya gelmesiniz olarak görülüyor. Sezgisel olarak böyle duygularınızın, hislerinizin arttığı bir sürecin içerisindesiniz. Artık bu zamana kadar susturduysanız eğer hislerinizi, duygularınızı, sistem diyor ki hayır bundan kaçamazsın. Artık duygularının farkına var, ruhunun farkına var, sezgilerini görmezden gelmeyi bırak. Artık içine dönmeye başla dediği bir sürecin içerisindesiniz ve özellikle şimdi zarar kartında tekrar gerçek kendini keşfetler, öz ve kimlik kaybından bahseder. Yine aynı şekilde aslında kavşak kartında da sezgilerine güvenme vaktinin geldiğini söyler bize. Ve burada öyle bir şey var ki artık bir seçim yapmak zorunda olduğunuzu, kendinizi böyle çok sıkışmış, ne yapacağını bilmeyen bir durumun içerisinde görüyor olabilirsiniz ama sistem size diyor ki artık bir karar vermelisin, artık kendini seçmelisin. Kendini seçerek atacağın adımlar sana güzellikler getirecek diyor. Biraz sezgilerinize yönelirseniz bugün ne hissediyorum, neden bunları yaşıyorum, hayatımda neden bu olaylar oluyor, görmem gereken ne? Bu sadece partner durumu olarak düşünmeyin. Aile olarak da çok fazla verici olabilirsiniz. Kendinizi yok sayıp ailenize çok fazla yönelen bir yapınız olabilir. Burada kul hakkınıza giriyor olabilirsiniz, kendi kul hakkınıza. Ve sistem artık kendinize dönüp bakmanızı, kendiniz için tahammüldeki sınavlarınızı verebilmek adına harekete geçmeniz için sizi uyarıyor olabilir. Buraya dikkat edin lütfen. Kendinizle ilgili en net neyi bilmeniz gerekiyor buna bakalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Günün mesajlarını da alalım. Rakibin diğer insanlar değil de senin rakibin ertelediklerin, yediğin sağlıksız yiyecekler, egon, geçmişin, olumsuz düşüncelerin ve davranışların, senin rakibin kötü alışkanlıkların, bir başkasına karşı değil hayatını kötü etkileyen şeylere karşı mücadele et dedi. Evet, kendinizi çok unutmuş olabilirsiniz. Yani birçoğunuz belki de kendinizle ilgili uzun süredir hiçbir şey yapmıyor olabilirsiniz. Biraz kendinize bakmanız gerektiğini hatırlattı bugünkü açılım diyebiliriz. Günün olumlaması, hedeflerime kolaylıkla ulaşıyorum. Evrenle uyum içerisindeyim diyebilirsiniz. Peri kartı da dedi ki sihire inan. Gözlerinizi açın ve doğanın her yerindeki sihri görün. Kuzey ışıkları perisi doğanın bir parçası olduğunuzu söylüyor. Bu yüzden siz de büyülüsünüz. Sezgilerinize özellikle bugün lütfen çok çok dikkat edin. Şimdi geri saçan arkadaşlarım. Kendinizle ilgili en çok neyi merak ediyor, bilmelisiniz dediğimizde merak kartı ve para kralı. Şöyle söyleyebilirim. Güvenle ilgili güvenilir ilişkiler, güvenli bağlantılar kurmakla ilgili
olumsuz kodlamalarınız olabilir. Birçoğunuz bunun farkındasınızdır ama güvenle ilgili çok net bazı şeyleri araştırmanız gerektiği, değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Belki de buradan bu zamana kadar hep böyle ana durum, yani ana düşünce aslında güvensizlik olabilir. Bu yüzden de hayatınıza hep sizin güveninizi sarsacak kişileri çekiyor olabilirsiniz ya da kendinize güvenmemek. Zaten güvensizliğin, şimdi alta baktığımızda, en alta indiğimizde yaratıcıya güvensizlik durumu vardır. Şimdi buradaki o güvensizlik de yaratıcıya, kendinize, sisteme, hayata, bu güvensizlik hayatınızda hep negatif olayları her alanda getirir. O yüzden sizin en net bakmanız gereken, en altta hayatınızı en çok etkileyen duygu güven duygusu olabilir. Bunu biraz araştırmanız, soru işaretlerinizi çözmeniz, işte aklınıza takılan konularda güvenle ilgili neden bunu hissediyorum, kimden bu duygu bana gelmiş olabilir, ne yaşadım bu duyguyu oluşturdum gibi sorularla çözümleyebilirsiniz. İkiye saçan arkadaşlarım. Bağımlılık ve kılıçası geldi. Şimdi kılıçası açık konuşmayla aradaki problemleri çözmekten bahseder bize. Ya burada birazcık şöyle söyleyebilirim. Bağımlılıkla beraber kendinizde çok net bazı şeyleri itiraf edemiyor olabilirsiniz. Yani daha çok böyle karşınızdaki insanlara yönelen bir yapınız olabilir siz. Yani genel olarak bugünkü açılımda sizin, bu video denk gelen arkadaşım sizin kendinizle ilgili bazı şeyleri netleştirmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Burada mesela özellikle hayatınıza aldığınız kişilerle ilgili şöyle düşünüyor olabilirsiniz. İşte o benim hayatımın aşkı, ben onsuz yapamam gibi. Ama bu sanki her hayatınıza giren kişi için böyle düşünüyor olabilirsiniz. Burada da bağımlılıklarla ilgili. Yani bir kişiye ya da bir duruma karşı yani bağımlı olmak, elinizde olmayan şekilde, ciddi şekilde bırakamamak, onunla var olduğunuzu düşünmek gibi duygular, durumlar olabilir. Burada da kendinizle bazı konularda yüzleşmeniz gerektiğini, açık konuşmayla bazı şeyleri netleştirmeniz gerektiğini söylüyor olabilir kartlar bize. Ya da bağımlılık duyduğunuz kişilerle ilgili yaptığınız konuşmalardaki o görmediğiniz şeyler ne? Bunlara odaklanmanız. Bazen şunu yapabiliyoruz, işte karşımızdaki kişinin bize uygun olmadığını görüyoruz ama diyoruz ki ben onu düzeltebilirim. İşte mesela diyelim ki güveni yok, aşka, sevgiye güveni yok. Ben ona öyle bir sevgimi veririm ki işte o aşkı, sevgiyi, güveni bilir. Ama öyle değil. Siz sadece kendinizle ilgili şeyleri değiştirebilirsiniz. Karşınızdaki insanlarla ilgili hiçbir şey değiştiremezsiniz. Çünkü onun bilinçaltındaki o durum, o isterse değişir. Bu normal çalışmalarla ilgili de bir kişi gerçekten iyileşmek isterse, değişmek isterse, düzelmek isterse kendine göre, yani neye göre, kime göre o düzelmiş çünkü. Bunu isterse eğer bu yapılabilir. Siz bir yola girirken ben onu düzeltirim, ben onu aşka inandırırım, ben onu sevgimle şifalandırırım, şunu yaparım, bunu yaparım diyorsanız eğer burada hem kendinizi kandırıyorsunuz, ve bu noktada birazcık bağımlılıktan kaynaklı da bunu yapıyor olabilirsiniz. Yani birinci durum olarak karşınızdaki kişinin sizinle açık açık konuştuğu şeylerde görmek istemediğiniz neler var, bunlara bakmanızda fayda var. İkinci bir durum olarak da bağımlılıklarınız ne? Neye onsuz yapamam diyorsunuz? Bunu kendi içinizde kendinize bir yüzleşme yapmanız gerektiğini söylüyor. Umarım anlaşılır. Üçü saçan arkadaşlarım. Aşıklar kartı ve mektup. Şimdi burada çok ciddi şekilde beklediğiniz bir haber olabilir. Yani aşkınızla ilgili, güzel enerjilerin tekrar aktif olmasıyla ilgili ciddi bir beklenti içerisinde olabilirsiniz. Ya da bazılarınız böyle bir evrak, bir resmi bir belge bekliyor olabilir. Bununla ilgili güzel haberler alabilirsiniz aslında. Neyi bilmelisiniz dediğimizde kendinizle ilgili bazen de sebeplere ya da bazı durumlara kendinizi koşulluyor olabilirsiniz. Yani işte şu olursa işte biz aşkımızı yaşayabiliriz. İşte şu durum düzelirse biz mutlu olabiliriz gibi düşünceleriniz olabilir. Siz de bunu birazcık değerlendirebilirsiniz bugün diyebilirim. Burada çok kötü bir, yani genel olarak kötü ya da negatif bir şey hissetmedim. Sadece sanki mutlu olmak, istediğiniz şeye ulaşabilmek için bir şeylerin olması gerektiğine karşı bir inancınız var.
Bu da böyle bir koşullama gibi olursa sizin için sorun yaratabilir. Her şeyin mümkün olduğunu ve nasılların bizim işimiz olmadığını tekrar tekrar kendimize hatırlatmakta fayda var. Bu çünkü sizde enerjinin böyle akışını yavaşlatacak bazı durumlar ortaya çıkarabilir. Umarım bu yanıltı. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.